Arabanız her geçen gün bozuluyor. Bu videoda anlatacağım basit araç bakım yöntemleriyle bunu hemen durdurun. Evet dostlar, kesinlikle yanlış duymadınız. Belki de şu an kapının önünde yatan veya her gün işe gidip geldiğiniz aracınızın kaputunun altında gözle göremediğiniz ama motorumuzu sessizce eriten, için kemiren bir yıkım gerçekleşiyor. Gaz Fren Şanzıman kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sanayideki en kurt ustaların bile bazen yoğunluktan atladığı, cüzdanınızı sessizce boşaltan o gizli tehlikeleri konuşacağız. Daha da önemlisi bunları kendi başınıza çok ufak bütçelerle nasıl çözebileceğinizi adım adım pratik bir şekilde öğreneceksiniz. Bu içerik bittiğinde aracınızın performansını adeta o fabrikadan çıktığı ilk güne döndürecek, yakıt tüketimini gözle görülür şekilde düşürecek ve sizi binlerce liralık, uykularınızı kaçıracak masraflardan kurtaracak altın değerindeki bakım sırlarına hakim olacaksınız. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın, kemerleri bağlayın çünkü hemen başlıyoruz. Motorunuzun o sessiz ölümünü durdurmak. Bakın, inanın bana bu hiç de abartılı bir tabir değil. Sanayiye her gidişinizde duyduğunuz o korkunç rakamlardan ustanın kaputu açıp kafasını sallayarak bunu da değiştirmemiz lazım, bu da bitmiş demesinden ne kadar sıkıldığınızı çok iyi biliyorum. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben de sizinle tam olarak aynı yollardan geçtim. Aynı bedelleri ödedim. Biz burada Gaz Fren Şanzıman ailesi olarak dertleşen iki yakın arkadaş gibi usta çırak samimiyetinde konuşacağız. Bugün size aktaracaklarım öyle sadece mühendislik kitaplarında yazan, uygulanması imkansız teorik bilgiler falan değil. Tam şu an aşağı inip kaputu açtığınızda uygulayabileceğiniz, cebinizdeki parayı anında koruyacak net ve kesin sırlar. Eğer aracınıza değer veriyor ve alın terinizle kazandığınız o paranın cebinizde kalmasını istiyorsanız emin olun en doğru yerdesiniz. Hadi gelin şu motorun kalbine doğru biraz inelim. Şimdi size çok tanıdık gelecek bir senaryo çizeyim. Rölantideki o sinir bozucu titreme var ya, hani o nereden geliyor hiç düşündünüz mü? Kırmızı ışıkta durdunuz, ayağınız frende, müzik de kısık. Tam o an direksiyonda o hafif, dengesiz titremeyi, motorun o boğuk çalışmasını hissediyorsunuz. Ya da yeşil ışık yandı, gaza bastınız ama araba eskisi gibi fişek gibi atılmıyor. Sanki arkadan devasa bir römork çekiyormuşsunuz gibi can sıkıcı bir hantallık, bir gecikme var. Tanıdık geldi mi bu his? İşte bunlar motorunuzun sessizce boğulduğunun, kelimenin tam anlamıyla nefes alamadığının ilk acil durum sinyalleridir. Çoğu sürücü maalesef bu belirtileri hissettiğinde havadandır, yakıttandır, geçer ya deyip görmezden gelir. Ancak dostlar bu ufak bir nezleyi tedavi etmeyip zatürreye çevirmekle tamamen aynı şeydir. Motorunuz şu an size yardım çığlığı atıyor. Gelin bu sese kulak verelim. Karşınızda duran o korkunç, tüyler ürperten rakama bir bakın. Tam 160.000 Türk lirası. Bu rakam çok basit bir periyodik bakımı atladığınızda başınıza gelebilecek, güncel piyasa şartlarındaki ortalama bir motor revizyonu faturasıdır. İnanılmaz değil mi? Sadece 250 lira verip basit bir EGR valfi temizliğini yaptırmamak veya periyodik bakımda V kayışınızı şöyle bir ustaya kontrol ettirmemek, o kayışın mikroskobik olarak kaymasına, zamanlamanın bozulmasına ve sonunda motorun kendini imha edip bu devasa faturayı önünüze koymasına yol açabilir. Sırf bir temizlik spreyi alıp hafta sonu yarım saatinizi ayırmadığınız için bu parayı sanayide bir ustaya saymak ister misiniz? Hiç sanmıyorum. Bu arada eğer sanayide ustaların eline düşmekten ve bu korkunç faturalardan kurtulmak istiyorsanız şu an videoyu beğenerek bana destek olabilir, bu hayat kurtaran bilgilerin daha fazla sürücüye ulaşmasını sağlayarak belki de birilerinin cüzdanını kurtarabilirsiniz. O zaman sorunun ana kaynağına, motorunuzun ana nefes borusuna inelim. Karşınızdaki bu mekanik parça boğaz kelebeği. Motorunuzun dışarıdan havayı içine çektiği nefes alma mekanizması tam olarak burasıdır. Ancak kilometreler ilerledikçe motorun Carter havalandırma sisteminden yani PCV'den ve EGR'den gelen o sıcak yağ buharları, isli ve kirli egzoz gazları doğrudan bu kelebeğin üzerine hücum eder. Motoru durdurduğunuzda soğuyan bu buharlar ne oluyor biliyor musunuz? Kelebeğin iç çeperlerinde zift gibi simsiyah, balçık kıvamında inatçı bir karbon tabakasına dönüşüyor. Bu pis tabaka o ortadaki metal kelebek yaprağının milimetrik olarak kapanıp açılmasını fiziksel olarak engelliyor. Peki sonuç? Aracınızın elektronik beyni yani EşU, motora giren havayı tamamen yanlış hesaplıyor. Yanlış hava anında yanlış yakıt püskürtülmesi demektir. Bu da doğrudan yakıt tüketiminizin tavana vurmasına, paranızın kelimenin tam anlamıyla egzozdan duman olup uçmasına neden olur. Peki biz bu beladan, bu boğulma hissinden nasıl kurtulacağız? Aslında çok basit. Birincisi, bu parçayı yerinden söküp o ortadaki hassas kelebek yaprağını asla ama asla elimizle zorlamadan elektronik motoruna zarar vermeyen özel kelebek spreyleriyle nazikçe temizliyoruz. İkincisi,
pırıl pırıl olan parçayı yerine takıp hortumlarda, yani o etraftaki vakum hatlarında bir çatlak veya kaçak olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ama asıl can alıcı nokta, ustaların bile bazen unuttuğu o üçüncü adım, OBD adaptasyonu, yani beynin yeniden öğrenmesi. Temizliği yaptığınız parça ilk günkü gibi oldu, oh be tamamdır bu iş deyip doğrudan marşa basarsanız inanın bana hayatınızın hatasını yaparsınız. Neden mi? Çünkü aracınızın beyni hala o eski kirli ve daralmış kelebeğe göre hava hesaplamaya çalışıyor. Eğer bir cihaz bağlayıp adaptasyon yapmazsanız ve beyne bak kelebek artık temiz, yeni bir hava akışı var, bunu öğren demezseniz motorunuz rolantide tabiri caizse çıldırır, devir sürekli dalgalanır. O yüzden bu kritik adaptasyon adımını sakın atlamayın. Tabii klasik port enjeksiyonlu eski tip bir motorunuz varsa az önce anlattığım bu temizlik gerçekten hayatınızı kurtarır. Peki ya aracınız yeni nesil, o çok övülen direkt enjeksiyonlu bir motorsa? İşte o saniye oyunun tüm kuralları baştan yazılıyor. Modern otomotiv mühendisliği yakıt ekonomisi sağlamak ve düşük hacimden inanılmaz güçler elde etmek için gerçekten harika işler başardı. Ancak bu yeni tasarımlar kaçınılmaz ve çok sinsi bir yapısal kusuru da motorun tam kalbine yerleştirdi. Öyle bir kusur ki bu, piyasadaki en pahalı, en kaliteli motor yağını da kullansanız, en oktanlı benzini de alsanız bu sorunun er ya da geç kapınızı çalması an meselesi. Şu an karşınızdaki listede yer alan motor ailelerine çok dikkatli bakın. Türkiye yollarında en çok karşılaştığımız belki de şu an sizin kullandığınız motorlar bunlar. Volkswagen grubunun o efsanevi EA880 serisi, hepimizin bildiği TSI ve TFSI motorlar, Hyundai ve Kia'nın ürettiği GDI motorlar, Ford'un meşhur performanslı EcoBoost'u. Eğer ruhsatınızda bu motor tiplerinden biri yazıyorsa direkt yüksek risk grubundasınız demektir dostlar. Ancak tam bu noktada şunu hemen netleştirelim, içinizi ferahlatalım. Bu kesinlikle sizin kullanıcı olarak bir hatanız veya suçunuz değil. Bu durum tamamen motorun mimari yapısının, o mühendislik tasarımının doğal kaçınılmaz bir sonucudur. Doğrudan enjeksiyon size harika bir ivmelenme ve güç üretir, ancak arka planda maalesef zamanla ağır bir bakım bedeli ödetmek için gün sayar. Olayın mühendislik tarafı tam olarak şöyle işliyor. Eski tip motorlarda benzin doğrudan emme subaplarının hemen arkasından püskürtülürdü. O aldığınız kaliteli benzinin içindeki güçlü temizleyiciler ve deterjanlar subapları yıkayarak karterden gelen o yağ buharlarını her püskürtmede saniyede onlarca kez temizlerdi. Motor adeta kendi kendini sürekli yıkardı. Fakat günümüzün direkt enjeksiyon yani GDI teknolojisinde yakıt emme yolunu tamamen es geçip doğrudan silindirin içine o cehennem gibi yanma olasına püskürtülüyor. Yani o hayati öneme sahip emme subaplarının üzerinden sadece kuru hava ve sıcak yağ buharları geçiyor, temizleyici bir sıvı yok. 10 binlerce kilometre boyunca temizlenemeyen bu buharlar yüksek ısıda adeta fırınlanarak subapların üzerinde taşlaşmış kaya gibi sert bir karbon tabakasına dönüşüyor. Düşünün, kendi nefes borunuzun yavaş yavaş taşla dolduğunu, tıkandığını hayal edin. İşte modern motorunuz şu an tam olarak bu acıyı çekiyor. Şimdi içinizden bazılarının "Yahu ne olacak canım, ben internetten 300-500 liraya karbon temizleyici sprey alıp emme manifolddan içeri basarım, çayır çayır temizler" diyen pratik zekalı dostlarımı duyar gibiyim. Lütfen karşınızdaki bu devasa uyarıyı aklınıza kazıyın. O ucuz kimyasal spreyleri manifolddan içeri kontrolsüzce sıktığınızda o taşlaşmış kalın kurumlar aniden eriyip çözülmeye başlar. Buraya kadar her şey güzel, ancak bu güçlü sıvı solventler ve eriyen o simsiyah zifti çamur piston segmanlarının arasından sızıp doğrudan motorunuzun karterine, yani motor yağınıza karışır. Yağın o hayati kaydırıcılık ve koruyuculuk özelliğini saniyeler içinde su gibi yapar, yok eder ve sonuç anında yatak sarma dediğimiz o meşhur motoru tamamen çöpe attıran devasa arızayla yüzleşirsiniz. Lütfen motoru sökmeden yapılan bu tarz kolaycı kimyasal sprey temizliklerinden arabanızı kesinlikle uzak tutun. O zaman haklı olarak peki biz bu taşlaşmış subapları nasıl temizleyeceğiz diye soruyorsunuz. İşte tam bu noktada otomobil üreticilerinin kendi servis bültenlerinde bile resmi olarak onayladığı o mucizevi işlem devreye giriyor. Ceviz kumu temizliği, global adıyla walnut blasting. Evet, yanlış duymadınız, bildiğimiz ceviz, öğütülmüş organik ceviz kabukları, özel bir vakum makinesi ve yüksek basınçlı havayla doğrudan o kirli emme subaplarına püskürtülüyor. Peki neden kum, karbonat veya metal değildi ceviz kabuğu, hiç düşündünüz mü? Çünkü ceviz kabuğu o taşlaşmış karbon tortularını paramparça edecek kadar sert bir yapıya sahip, ancak aynı zamanda motorun alüminyum silindir kapağına, hassas subaplarına ve yataklarına zerre kadar çizik atmayacak, zarar vermeyecek kadar da organik ve yumuşaktır. Tamamen mekanik, içinde tehlikeli sıvı kimyasal barındırmayan bu harika mühendislik çözümü sonrası motorunuz adeta fabrikadan çıktığı o ilk günkü derin nefesine tekrar kavuşur.
Ekranda gördüğünüz bu 60 bin ile 100 bin kilometre bandı sizin sarsılmaz altın kuralınızdır. Eğer GDI, TSI, TFSI veya EcoBoost gibi direkt enjeksiyonlu bir aracınız varsa bu kilometreleri devirdiğinizde mutlaka ama mutlaka profesyonel bir ceviz kumu temizliği planlamalısınız. Bakın dostlar, altını çiziyorum. Bu bir arıza onarımı değildir. Bu modern motorların standart, yapılması mecburi bir periyodik bakımıdır. Bunu yaptırdığınızda ne mi olacak? Aracınızın gaz tepkilerindeki o muazzam canlanmayı, rolantideki o saat gibi pürüzsüz çalışmayı kontağa çevirdiğiniz an hissedeceksiniz. O yıllar içinde usulca kaybolan beygirler geri gelecek, yakıtınız da gözle görülür şekilde düşecek. İşte sanayideki ustaların genelde sır gibi sakladığı, sizi ileride binlerce lira masraftan kurtaracak bu tarz altın değerindeki tasarruf ipuçlarını kaçırmamak için hemen şimdi Gaz Fren Şanzıman kanalına abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi gelelim ülkemizin kanayan yarasına ama aynı zamanda en büyük cüzdan dostumuza. Karşınızdaki bu soru aslında Türkiye yollarının tam bir özetidir. LPG dönüşümlü bir araç mı kullanıyorsunuz? Akaryakıt fiyatlarının geldiği noktayı düşündüğümüzde hepimizin bir noktada yolu mecbur LPG ile kesişiyor. Evet, doğruya doğru. LPG pompaya yanaştığımızda cüzdanımızı gerçekten rahatlatıyor, yüzümüzü güldürüyor. Ama arka planda, o kaputun altında, özellikle aracınızın ateşleme sistemine sinsi sinsi nasıl bir işkence çektirdiğini gerçekten biliyor musunuz? Motorunuz dışarıdan son derece sakin, sessiz çalışıyor gibi görünse de o yanma odasının içindeki korkunç sıcaklık ve basınç altında adeta feryat ediyor. Temel sorun şu: LPG gazı benzin gibi kolay tutuşan, iletkenliği yüksek bir yakıt değildir. Yanma odasındaki hava ve LPG karışımı çok yüksek bir elektrik direncine sahiptir. Yani elektriği iletmek istemez. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Buji tırnakları arasında o minicik kıvılcımı atlatabilmek ve patlamayı başlatabilmek için ateşleme bobinlerinizin benzine kıyasla %20 ila %30 arasında çok daha fazla voltaj üretmesi, çok daha fazla güç harcaması gerekir. Bobinleriniz sürekli fazla mesai yapar, tam limitlerinde çalışır ve inanılmaz derecede aşırı ısınır. Standart bujilerinizdeki en ufak bir zayıflık veya eskime, benzinde aracı belki hiç etkilemezken, LPG'ye geçtiğiniz an aracı şiddetle tekletmeye, silkeleme yapmaya ve çekişten düşürmeye başlar. Tanesi binlerce lira olan o pahalı ateşleme bobinlerini yakmanın en hızlı ve garantili yolu işte bu buji bakımını ihmal etmektir. Standart nikel buji ile iridyum bujiyi karşılaştırdığımızda o motorun çektiği görünmez işkenceyi çok daha net anlıyoruz. Fabrikasyon olarak araçların üzerinde gelen o ucuz nikel bujiler sadece standart benzinli, rahat kullanım koşulları için tasarlanmıştır. LPG'nin yarattığı o kavurucu cehennem sıcağında ve ekstra yüksek voltaj talebinde bu nikel elektrotlar basbayağı erir, aşınır ve o milimetrik tırnak aralığı iyice açılır. Sonuç, doğrudan çöpe giden ve cebinizi yakan ateşleme bobinleri. Oysa iridyum buji, LPG'nin bu acımasız, yüksek ısı ve direnç şartlarında hayatta kalabilmek, motoru ve bobinleri korumak için opsiyonel, keyfi bir lüks değildir dostlar. O, aracınız için kesinlikle tartışmasız bir şekilde zorunlu bir donanım yükseltmesidir. İridyumun mühendislik dünyasında bu kadar özel ve dayanıklı kılan şu muazzam rakama odaklanmanızı istiyorum. 2450 derece santigrat. Bu devasa rakam iridyum elementinin erime noktasıdır. Standart nikel buji ise yaklaşık 1450 derecelerde tamamen pes eder, yapısını kaybedip erimeye başlar. LPG yandığında yanma odası o kadar kontrolsüz yüksek sıcaklıklara ulaşır ki nikel resmen oksitlenip pul pul dökülürken iridyum buji bu cehennem ateşinin tam ortasında zerre kadar formunu bozmaz. O iğne ucu kadar incecik tırnak aralığı on binlerce kilometre boyunca milimin milimine aynı kalır. Bu da ateşleme bobinlerinizin her zaman sabit, zorlanmadan, güvenli bir voltajla çalışmasını sağlayarak ömürlerini uzatır. Gelin bu anlattıklarımı havada bırakmayalım, karşınızdaki gerçek mühendislik verileriyle destekleyelim. Tabloya bakın, nikel bujiler LPG ortamında ancak 15 ila 20 bin kilometre gibi komik bir ömür sunar. Neredeyse her yağ bakımında onları da değiştirmeniz gerekir. Oysa en alttaki iridyum bujiler o bahsettiğim 2450 dereceye dayanıklılığıyla size 100 bin kilometrenin üzerinde bir kullanım ömrü sunar ve kıvılcım kararlılığı ilk günkü gibi mükemmel kalır. Evet, yedek parçacıya gittiğinizde kasada normal bujinin 3 belki 4 katı bir para ödeyeceğiniz doğru. Ancak sürekli sanayiye gitme derdini, her seferinde ödediğiniz o işçilik maliyetini, o çok pahalı ateşleme bobinlerinizi korumasını ve tam 100 bin kilometre boyunca bir daha acaba bujim bitti mi diye düşünmemenizi hesapladığınızda iridyum buji kendi parasını inanın defalarca kez amorti eden efsanevi bir yatırımdır.
Üstelik iridyumun ustalar tarafından bile pek bilinmeyen muazzam bir bilimsel sırrı daha var. İridyumun o incecik, adeta bir iğne gibi olan lazerle işlenmiş ucu, otomotiv termodinamiğinde quenching yani alevin sönümlenmesi veya soğutulması dediğimiz etkiyi tamamen engeller. Standart bujilerin o kalın, etli ve kaba elektrotları, ateşleme anında ilk oluşan o minik alev çekirdeğini fiziksel olarak soğutarak yanmayı geciktirir. Ama iridyumun o incecik ucu sayesinde oluşan alevin önünde devasa metal bir engel kalmaz. Ateş topu yanma odasına çok daha hızlı, çok daha güçlü ve sıfır kaybla yayılır. Bu kusursuz pürüzsüz patlama anı aracınızın performansını ve gaz tepkisini şaha kaldırmakla kalmaz, yakıt tüketiminizde anında %5 ila %10 arasında harika bir ekonomi sağlar. Evet dostlar, rehberimizin sonuna doğru yaklaşırken motorunuzun ömrünü abartısız 2'ye katlayacak o uzun vadeli, hayati koruma alışkanlıklarını hızlıca özetleyelim. Birinci altın kural, yağ değişim aralıklarınızı kesinlikle kısaltın. Fabrikanın kullanım kitapçığında dediği o 15.000'i asla beklemeyin. Maksimum 10.000'de yağınızı değiştirin. Taze yağ o subaplarda biriken karbon buharlaşmasını inanılmaz derecede azaltır. 2. Sürekli bakkala, markete gider gibi kısa mesafe sürüşlerden kaçının. Motor tam çalışma ısısına ulaşmazsa o nem ve yapışkan kurumlar içeride hapsolur, egzozdan dışarı atılamaz. 3. PCV valfi yani karter havalandırma arızalarını, hafif terlemeleri asla ertelemeyin, anında onarın. Ve 4. V kayışı kontrollerini her periyodik bakımda ustaya mutlaka yaptırın. Üzerinde ufak bir çatlak bile olan o kayış, otobanda ailenizle kalıp çekici çağırmanın maalesef en ucuz bahanesidir. Bugün bu bölümde öğrendiğiniz tüm bu derin ve teknik bilgilerden sonra sizleri açık bir meydan okumaya davet ediyorum. Kendi kendinize sorun. Motorunuzdaki o sessiz katilleri bugüne kadar görmezden mi geliyorsunuz? Sizden ricam bu hafta sonu boş vaktinizde kaputu bir açın ve o boğaz kelebeğinize dışarıdan bile olsa şöyle bir göz atın. Bujilerinizin en son ne zaman, hangi tip takıldığını, ustanın ne marka kullandığını servis kağıtlarından bir kontrol edin. Unutmayın dostlar, doğru ve zamanında yapılan bilinçli araç bakımı asla bir masraf değil, cüzdanınıza ve geleceğinize yapacağınız en büyük tasarruftur. Peki sizin sanayide ustaların ağzından duyduğunuz, doğru bilinen o komik, garip veya ilginç araç efsaneleri neler? Aşağıya yorumlar kısmına o efsaneleri benimle paylaşın. Hep birlikte tartışalım, doğruyu yanlışı omuz omuza beraber bulalım. Gaz Fren Şanzıman ailesi, umarım bu içerik cebinize ve motorunuza tam anlamıyla ilaç gibi gelmiştir. Yorumlarda sohbet etmek üzere kendinize ve aracınıza çok çok iyi bakın, yollarınız her daim açık olsun.